dünyanın en karanlık köşelerinden birinde, suç ve güç bir araya gelerek, mafya dünyası şekillenmiştir. Bu dünyanın kapıları, yoksulluk ve adaletsizlikle sarsılan toplumların kenar mahallelerinde aralanmıştır. Ancak, mafya babalarının hikayesi, sadece kanunsuzluğun ve karanlığın hikayesi değildir. Aynı zamanda, güç, iktidar ve kontrol arayışının öyküsüdür. Mafya babaları, sıradan insanlar gibi başlamışlardır. Ancak, sıradanlıkları, zekaları ve acımasızlıklarıyla dikkat çekmiş, kısa sürede suç imparatorlukları kurmuşlardır. Onların yükselişi, sadece suç dünyasının değil, aynı zamanda toplumun genel yapısının bir yansımasıdır. Zayıfların ezildiği, yolsuzluğun kol gezdiği ve adaletin gölgede kaldığı bir dünyada, mafya babaları kendi adalet anlayışlarını oluşturmuşlardır. Mafya dünyasının temelleri, Sicilya'nın sokaklarında atılmıştır. İtalya'nın bu küçük adasında, yoksul köylülerin güçlüye karşı mücadelesi, mafya örgütlerinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. İlk mafya babaları, kendi topraklarını korumak ve güçlerini artırmak için bir araya gelmişlerdir. Zamanla, bu küçük örgütler, uluslararası boyuta ulaşarak, dünyanın dört bir yanında etki alanları kurmuşlardır. Ancak, mafya dünyası sadece bir suç imparatorluğu değildir. Aynı zamanda, simgelerin ve ritüellerin dünyasıdır. Mafya babaları, sadece güçlerini göstermekle kalmamış, aynı zamanda birer sembol haline gelmişlerdir. Giydikleri özel takımlar, kullandıkları semboller ve yaptıkları lestler, onları diğerlerinden ayıran belirgin özelliklerdir. Mafya dünyası, sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda bir kültürel ve sembolik bir yapıdır. Bir mafya babasının yükselişi, sadece güç ve zenginlik arayışıyla açıklanamaz. Aynı zamanda, birer anti-kahraman olarak algılanmalarıyla da ilişkilidir. Toplumun dışına itilen, adaletten mahrum bırakılan ve güçsüz kalan insanlar, mafya babalarını desteklemişlerdir. Onlar, sadece suç dünyasının değil, aynı zamanda halkın vicdanının da bir yansımasıdır. Mafya dünyasının karanlık sokaklarında, bir mafya babasının yükselişi hiçbir zaman tesadüf değildir. Her büyük liderin arkasında, acımasız bir mücadele ve çarpıcı bir hikaye vardır. Bu bölümde, sıradan birinin nasıl bir mafya babasına dönüştüğünü ve güç kazandığını inceleyeceğiz. Ana karakterimiz, genellikle gözlerden uzak bir şekilde, sokakların tozunu yutan biriydi. Ancak, içindeki hırs ve yetenek, onu sıradanlıktan çıkarıp, suç dünyasının en karanlık köşelerine sürükledi. İlk adımını attığında, belki de bile bile, belki de tesadüfen, ama her halükarda bir karar aldı. Güç ve zenginlik arayışında ilerlemek için suçun karanlık yolunu seçmek. Yükselişin temelleri, cesaret ve kararlılıkla atıldı. Ana karakter, risk almayı göze alarak, öncelikle güçlü bağlantılar kurdu ve kendi yeteneklerini sergilemek için fırsatlar yarattı. Her adımında, rakiplerini alt etmek için stratejik bir plan ve soğukkanlılıkla hareket etti. Ancak, mafya dünyasında yükselmek, sadece kendi yeteneklerine güvenmekle değil, aynı zamanda sadık bir takımın varlığına da bağlıdır. Ana karakterimiz, güvenilir bir çevre edinerek, kendini destekleyen bir ekip kurdu. Bu ekip, sadece ona güç sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda güvenilir bilgi ve bağlantılarla da destekledi. Yükselişin temelleri, sadece yetenek ve bağlantılarla sınırlı değildir. Aynı zamanda, güçlü bir irade ve kararlılık gerektirir. Ana karakterimiz, zorluklarla karşılaştığında pes etmeyi değil, aksine daha da güçlenmeyi seçti. Her engel, sadece daha da motive olmasına ve hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını artırmasına neden oldu. Mafya dünyasında yükselmek, sadece kişisel yeteneklerle değil, aynı zamanda güçlü bir örgüt ve etkili liderlikle de mümkündür. Bu bölümde, karakterimizin nasıl bir örgüt kurduğunu ve liderlik becerilerini nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz. Örgüt kurmanın temelinde, güçlü bir vizyon ve strateji yatar. Ana karakterimiz, kendi örgütünü kurarken, belirli bir amaç etrafında birleşen sadık bir takım oluşturmayı hedefledi. Bu takım, sadece maddi güç sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda ortak bir vizyon etrafında birleşerek, daha güçlü bir yapı oluşturdu. Liderlik, sadece emir vermekle değil, aynı zamanda takımınızı motive etmek ve yönlendirmekle ilgilidir. Karakterimiz liderlik becerilerini geliştirmek için çaba gösterdi ve takımını etkileyici bir şekilde yönlendirdi. Onun liderliği, sadece kararlılıkla değil, aynı zamanda empati ve anlayışla da dengelendi. Güçlü bir örgütün temeli, güvenilir ilişkiler ve iletişimdir. Örgütünü kurarken, güçlü bağlantılar ve iletişim ağları oluşturmayı ihmal etmedi. Bu bağlantılar, sadece bilgi ve kaynaklara erişim sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda örgütün güvenilirliğini ve etkinliğini de artırdı. Örgüt kurma ve liderlik, sadece planlama ve stratejiyle değil, aynı zamanda kriz yönetimiyle de ilgilidir.
karşılaştığı zorlukları aşmak için esneklik ve yaratıcılıkla hareket etti. Her kriz, sadece örgütünü daha da güçlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda liderliğinin ne kadar etkili olduğunu da gösterdi. Mafya dünyasında yükselmek, sadece güç kazanmakla değil, aynı zamanda güçlü rakiplerle ve tehlikelerle başa çıkmakla da mümkündür. Bu bölümde, nasıl güç kazandığını ve karşılaştığı tehlikelerle nasıl başa çıktığını inceleyeceğiz. Güç, mafya dünyasında her şey demektir. Ancak, güç kazanmak, aynı zamanda güçlü rakiplerle mücadele etmeyi de gerektirir. Ana karakterimiz, gücünü artırmak için cesurca adımlar attı. Ancak bu adımların bazen güçlü düşmanlarla karşılaşmasına neden olduğu unutulmamalıdır. Rakiplerle mücadele, sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda stratejik zeka ve taktiklerle de ilgilidir. Güç ve tehlike dengesi, sadece rakiplerle değil, aynı zamanda iç sorunlarla da ilgilidir. Örgütünü kontrol altında tutmak ve iç çatışmaları önlemek için çaba gösterdi. Ancak, her liderin karşılaştığı gibi, bazen güvenilmez kişiler ve ihanetlerle karşılaşması kaçınılmazdı. İç sorunlarla başa çıkmak, sadece liderliğin gücünü göstermekle kalmaz, aynı zamanda örgütün devamlılığını sağlamak için önemlidir. Güç, aynı zamanda devletle ilişkileri de içerir. Devletle güçlü bir ilişki kurarak, örgütünü korumak ve genişletmek için avantaj sağladı. Ancak, bu ilişkilerin bazen tehlikelerle dolu olduğunu unutmamak gerekir. Devletle ilişkiler, dengeli bir şekilde yönetilmeli ve her iki tarafın da çıkarları gözetilmelidir. Güç ve tehlike dengesi, aynı zamanda etik ve kişisel çatışmaları da içerir. Zaman zaman kendi değerleriyle ve vicdanıyla çatıştı. Ancak, her kararın sonuçlarıyla yüzleşmek ve bu çatışmalardan güçlenerek çıkmak zorundaydı. Güç kazanmanın bedeli, sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir boyuta da sahiptir. Mafya dünyasında zirveye ulaşmak, bir liderin en büyük hayalidir. Ancak, zirvede olmak, aynı zamanda en yalnız ve tehlikeli yerdir. Bu bölümde, karakterimizin nasıl zirveye ulaştığını ve sonrasında yaşadığı zorlukları inceleyeceğiz. Zirveye ulaşmak, sadece güç kazanmakla değil, aynı zamanda onu korumak ve yönetmekle de ilgilidir. Zirveye ulaştığında, kendini daha fazla koruma ve güçlendirme ihtiyacı hissetti. Rakiplerini alt etmek ve tehlikelerle başa çıkmak için daha da güçlenmesi gerekiyordu. Ancak, zirveye ulaşmak, aynı zamanda yalnızlığı da beraberinde getirir. Güçlü bir lider olmasına rağmen, iç dünyasında derin bir yalnızlık hissetti. Zirvede olmanın getirdiği sorumluluklar ve baskılar, onu dış dünyadan izole etti ve duygusal olarak zayıflattı. Zirvede olmanın en büyük tehlikesi, düşmanların ve ihanetinin her an kapıda olmasıdır. Güçlü bir lider olarak, her an tetikte olmak zorundaydı. Tehlikelerle başa çıkmak için stratejik zeka ve soğukkanlılıkla hareket etti. Ancak bazen bile tehlikelerin içine girdi. Zirvenin ardından gelen gerileme süreci, her liderin karşılaştığı bir gerçektir. Gücünü kaybetmeye başladığında, iç dünyasında derin bir kriz yaşadı. Kendi değerleriyle ve vicdanıyla çatıştı. Ancak bu çatışmalardan daha güçlü bir şekilde çıkmayı başardı. Sonuç olarak, zirve ve gerileme süreci, bir mafya babasının yaşadığı en karmaşık ve zorlu dönemdir. Güçlü bir lider olarak zirveye ulaşmasına rağmen, sonunda yalnızlık ve tehlikelerle karşılaştı. Ancak, bu zorlu dönemden daha da güçlenerek ve bilgeleşerek çıkmayı başardı.